Merhaba, ben Elif. Bugün size Melissa Plath'ten bahsedeceğim. Bu video sizlerin önerisiydi ve sayenizde araştırmış oldum. Bahsetmeye geçmeden önce Melissa'nın kız kardeşi Michelle Mims'e yardımları için çok teşekkür ederim. Çok nazik ve düşünceli birisi. Videonun belli kısımlarında bizzat onun söylediklerini size aktaracağım. Melissa Sue Mims Plath, Michael ve Marianne Mims'in çocuğu olarak 3 Şubat 1977'de dünyaya geldi. Ailesiyle Houston, Texas'ta yaşıyorlardı. İki kız kardeşi vardı, Maria ve Michelle isminde. Bir de erkek kardeşi vardı Michael adında. Melissa 8 yaşındayken ailesi Texas'tan başka bir eyalete, Jacksonville, North Carolina'ya taşındı. Ama orada çok yaşamadılar ve 4 yıl sonra tekrar Texas'taki başka bir yere, Baytown'a yerleştiler. Melissa sevgi dolu biriydi. Alvin adında evcil bir papağanı vardı. Kardeşleriyle çok yakındılar. Komik birisiydi. Müzik dinlemeyi severdi. Dans etmeyi severdi. İlk çalıştığı yer McDonald's'tı. 15 yaşında orada çalışmaya başladı ve özellikle çocuk doğum günlerinden sorumluydu. Sürekli çocukların etrafında olması, ona kendi çocuklarının olmasını, günün birinde anne olursa ne kadar mutlu hissedeceğini düşündürmüştü. 16 yaşında ablası Maria'nın yanına Jacksonville'e taşındı. Ablasının 3 çocuğu vardı ve çalışıyordu. Ona yardımcı olmak adına bebek bakıcılığı için oraya gitmişti aslında. Ekim 1995'te 18 yaşındayken Melissa ilk çocuğu Brianna'yı dünyaya getirdi. Brianna'nın doğduğunda kalbinde bir delik vardı ve Melissa kızını aylarca iyileşinceye dek hastaneden hastaneye götürdü. Oldukça ilgili bir anneydi. 2001 yılında Melissa Plath çocuğunun babasıyla evlendi ve 4 Haziran 2003'te ikinci kızı Chastity doğdu. 2005 yılında ise Melissa ve eşi boşandılar. Melissa kızlarıyla yaşıyordu. Boşandıktan sonra aşka, yeni biriyle tanışacağına dair umudu hala vardı. Arada başkalarıyla tanışsa da bu videoda kendisini sıkça anacağımız kişiyle Joey Tyndall'la 2008 yılında tanıştı. Joey Melissa'dan yaşça büyüktü. Ortak noktaları ise alkoldü. Melissa daha hafif şeyler içerken Joey ağır şeyler içiyordu. Sürekli içiyordu ve bunları başka maddelerle karıştırarak kullanıyordu. İkisi tanıştıktan ve görüşmeye başladıktan sonra Melissa değişmeye, içine kapanmaya başladı. Ailesiyle daha az görüşüyordu, problemleri var gibiydi ama bunları açıkça anlatmıyordu, gizlemeye çalışıyordu başlarda. Joey'nin geçmişinden de biraz bahsedelim çünkü geçmişinde 2 evliliği olmuştu ve bunlar geleceğin habercisi gibiydi. 2 eski eşinin de Joey hakkında aile içi şiddet şikayetleri vardı. 2 eski eş dışında Joey'nin kendi annesine şiddet uyguladığı ve çocuklarıyla yapılan görüşmelerde çocuklarıyla annelerine şiddet uygulayıp uygulamadıklarıyla ilgili bilgi almak için yapılan görüşmelerde aslında çocuklarına da şiddet uyguladığı öğrenildi. Tekrar Melissa ile Joey'nin ilişkilerine dönelim. Melissa ve sevgilisinin ilişkileri ilerledikçe ilişkilerindeki sıkıntılar artmaya başladı. Melissa şiddet görüyordu ve bunu zaman geçtikçe muhtemelen şiddet arttığında ailesine birkaç kez söyledi. Ailesi Joey'den ayrılmasını istediler. Kız kardeşlerinden biriyle Maria ile daha yakın yerlerde yaşıyorlardı. Melissa'ya bak gelip bizimle kalabilirsin diyordu kız kardeşi ama Melissa ne yazık ki ayrılamıyordu çünkü Melissa'nın kendi gördüğü şiddet yetmezmiş gibi Joey tarafından ailesiyle, sevdiği insanların zarar görmesiyle de tehdit ediliyordu. Joey ile yaşadıkları yer Pinkhal'di ve o kadar küçük bir yerdi ki orası hala da öyle. 500 kişilik bir nüfusu vardı o zamanlarda ve gerçekten herkes herkesi tanırdı. Melissa ailesinden yaşadığı, büyüdüğü yerden uzaktaydı ve bu durum karşısında ona şiddet uygulayan, kendine bağımlı hale getiren manipülatif biri varken olabileceği en kötü durumlardan birisi. Kendisini savunmasız ve yalnız hissedebileceği bir konumdaydı. Şu an neden Melissa'nın ailesinin yanına yani Texas'a ona zarar verecek adamdan çok daha uzak bir yere taşınmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü Melissa eyaletten çıkamıyordu. Bunun sebebi geçmişinde küçük miktarda sahte çek yazma suçunun olmasıydı. Bu çekleri yiyecek bir şey almak için, aç kalmamak için markette kullanmıştı ama suç suçtur, gözetim altındaydı. Yine de gidebilme şansı olsa bu kadar tehlikeli bir adamla karşı karşıyayken çocukları ve ailesini sevdiği insanlara riske atıp yanından ayrılabilir miydi? Buna rağmen birkaç kez Joey ve Melissa ayrılmışlardı. Ama tüm yaşananlara rağmen bir şekilde tekrar bir araya geliyorlardı.
Ayrıca Joey ile tanıştıktan sonra Melissa'nın artan bir alkol problemi vardı. Ama Melissa bu sorunun farkındaydı ve alkol problemini çözmek istemişti. Yine de rehabilitasyona devam edemedi. Bu durumu Melissa'nın kız kardeşi şöyle açıklıyor. Sanırım Joey'nin Melissa üzerindeki kontrolü yüzünden sürekli bir araya geldiler. Joey bu kontrolü sağlamak için onu tehdit ediyordu ve Melissa korkuyordu. Bu istismarcıların yaptığı tipik bir şeydir ve birisi taciz içeren bir ilişki içerisinde olmadığı sürece bu durumu anlaması zordur. Melissa onu en son terk ettiğinde Joey'nin Melissa'yı etrafındaki sevdiği kişileri öldürmekle tehdit ettiğine ve dönerse davranışlarını değiştireceğiyle ilgili söz verdiğine gerçekten inanıyorum. Kız kardeşim içki içiyordu ama istismardan, tacizin acısından kaçmak içindi. İçki içmeyi bırakmak istedi ve rehabilitasyona başladı ama Joey gelip onu aldı ve hemen Melissa'ya içki alıp tekrar içirmeye başladı. Joey Melissa'yı teşvik ediyordu. Kız kardeşim zaman zaman başkalarıyla ağır bir şekilde içerdi ama hiçbir zaman Joey'nin tüm yaralarının böyle oluştuğunu iddia ettiği gibi düşmedi. 8 Ekim 2008'de ailesi birkaç gündür Melissa'ya ulaşamıyordu. Ara sıra telefonu Melissa'nın sevgilisi açıp Melissa'nın şu an telefona gelemediğini, bakamadığını söylüyordu. Bir bahane buluyordu yani. Ailesi akşam arasa aynı, gün içerisinde arasa aynı. Annesi birkaç gün sesli mesaj bıraktı. Bir noktadan sonra sesli mesajların da kapatıldığını görünce Melissa'nın alkol problemi dolayısıyla gözetiminde bulunduğu görevliyi aradı. Görevli eve gitti ama kapıyı açan birisi yoktu. O da polisi arayıp evi kontrol edip edemeyeceklerini sordu. Polis eve gitti ama evin içerisine izinsiz girmeleri mümkün değil. Melissa'nın sevgilisine ulaşıp izin istediler. O da polislere arka taraftan girebileceklerini söyledi. Ayrıca telefonda Melissa'nın yeniden içki problemleri olduğunu ve son günlerde evde yürümekle ilgili sıkıntıları olduğundan bahsetti. Polisler evin içine girdiklerinde dayanılmaz bir koku vardı. Melissa'yı yatakta bilinçsiz şekilde battaniyeye sarılmış bir halde buldular. Ağır şekilde dövülmüş durumdaydı, bakımsızdı. O an bulunduğundaki halini, durumunu ayrıntılı anlatmak istemiyorum. Çünkü sadece bir gün yatakta battaniyeye sarılsanız ve hareket edemeyecek durumda kalsanız, bırakılsanız ne halde olursunuz bunu hepimiz tahmin edebiliyoruz. Melissa 6 gün boyunca o yataktaydı, yardıma muhtaç bir halde, günlerdir acı çekiyordu, yataktan kalkamıyordu. Kaç gündür bu halde olduğu Melissa Pitt County Memorial Hastanesi'ne götürüldüğünde ortaya çıkmıştı. Tabii çoğu yerde 6 gün şeklinde ifade ediliyor ama 6 ila 11 gün şeklinde verilmiş bir bilgiydi. Beyin kanaması vardı, çenesi 2 farklı yerinden kırılmıştı. Boğazında sanki biri onu boğmuş gibi izler vardı. Parmakları kırılmıştı. Doktorlar bunun hiçbir şekilde banyoda kayıp düşme vakası olmadığını biliyorlardı. Fakat sevgilisi Joey'nin söyledikleri bunlardı. Melissa hastaneye götürüldüğünde hemen bir kraniotomi yapıldı ve bu sırada Melissa'nın eski kafa travmaları olduğu da görüldü. Polis ilk olarak Melissa'nın sevgilisiyle görüştü. Melissa'nın sevgilisi polise Melissa'nın alkollü olduğu bir gece yataktan kalktığını ve yürürken ön verandada takılıp yere düştüğünü, bu yüzden yaralandığını söyledi. Ayrıca bunun üzerine birkaç gün sonra banyoda kıyafetlerini temizlemeye çalışırken tekrar düşmüştü. Melissa ve sevgilisi birlikte yaşıyorlardı ve buradaki en büyük soru işaretlerinden birisi sevgilisinin neden bu zamana kadar Melissa'nın annesi görevlileri arayana kadar haber vermediğiydi. Sevgilisi bu soruya onunla ben ilgileniyordum, bakımını ben yapıyordum elimden geldiğince. Melissa alkolik olarak hastaneye gitmek istemedi diyerek cevap vermişti. Ama başka bir zamanda verdiği başka bir cevapsa 911'i aramadım çünkü daha önce çok aramıştık. Bu yüzden arasaydım da gelmezlerdi şeklindeydi. Olaydan sonrasıyla ilgili yaşananları da şöyle anlatmıştı. Melissa'nın kendi kendine düşmesinin ardından ertesi gün birlikte koltukta oturmuşlardı, film izlemişlerdi ve Melissa ondan yalnızca içki istemişti. Sevgilisi de istediğini yapmak için ona içki içirmişti. Vücudundaki kemikleri kırılmış, yüzü gözü mosmor biriyleyken, hele de sevdiğiniz biriyleyken neden ona yardım etmezsiniz? Eğer sorumlu siz değilseniz neden onun yardım almasını sağlamazsınız da alkolik olduğunu bile bile ona içki içirirsiniz? Burada Melissa'nın gerçekten içki içmek isteyip istemediğini de bilmiyoruz. Sadece sevgilisinin anlattıklarını aktarıyorum şu an. İnanırsanız Melissa o haldeyken, o kadar acı çekerken içki içmek istemişti.
Melissa Platt 9 hafta boyunca verdiği yaşam mücadelesini 17 Aralık 2008'de ne yazık ki kaybetti. Ölmeden bir süre önce ailesiyle konuşmuştu ve bu son konuşmasıydı. Ailesine onu bu hale getirenin sevgilisi olduğunu söyledi. Melissa'yı sürükleyerek evden çıkartmıştı, dövmüştü ve çalılıklara atıp kafasına ne olduğunu göremediği sert bir şeyle vurmuştu. Aynı olayı polis sorduğundaysa polisin söylediğine göre Melissa hatırlamadığını söylemişti. Aslında başından defalarca darbe almış biri olarak hatırlamaması normal karşılanabilir ama belki o kadar korkuyordu ki sevgilisinden, bu yüzden söyleyememişti. Sonuçta öleceğini bilerek hareket edemezdi. Yaşadığını ve ona bu şiddeti uygulayan adamı ele verdiğini ve tüm bunlara rağmen o adamın serbest olduğunu düşünerek bundan korkarak söyleyememiş de olabilirdi. Süreci çok kötü etkileyen durumlardan birisi de Melissa'nın uyandıktan sonra polise anlattıklarıyla ailesine anlattıklarının eşleşmemesiydi. Neden böyle bir tutarsızlığın olduğu, daha doğrusu tutarsızlığın olduğunun iddia edildiği ile ilgili kız kardeşinin söyledikleri şu şekilde. Ailem Melissa'nın polise ona bunları yapan kişinin Joey olmadığını söylediğine inanmıyor. Söz konusu dedektifin Melissa ile konuştuğunu iddia ettiği gün çenesinin iki yerinden kırık olduğu, beyin kanaması geçirdiği ve hastanedeki birden çok sağlık personelinin Melissa'nın konuşamadığını gördüğü gündü. Burada görünenden daha derin bir durum söz konusu. Melissa neredeyse bir ay sonra nihayet konuşabildiğinde anneme ve kız kardeşime Joey'nin ona bunu yaptığını söyledi. Onu boynundan yakaladığını ve dışarı sürüklediğini, gömleğini yırttığını, sert bir şeyle kafasına vurduğunu söylemişti. Polise haber verildi ve polis bunların bir söylenti olduğunu, bunun hakkında bir şey yapamayacaklarını söylediler. Gelip Melissa ile konuştuklarını söylediler ama yapmadılar ve bunlar kız kardeşimin aileme söylediği son sözleri oldu. Aile kızlarını, kardeşlerinden birini, bir parçalarını kaybetmişti ama onu bunu yapan kişi hala dışarıda serbestti. Bu arada Melissa'nın sevgilisi Melissa hastanede olduğu süre boyunca hastaneye gitmemişti. Ki söylediğine göre suçsuz biri olarak sevgilisi yaşam mücadelesi verirken neden ortada değildi? Melissa hastaneye kaldırıldıktan hemen sonra Joey, Melissa'nın üzerinde bulunduğu yatağı yakmıştı ve saçlarını tamamen kazıdı bir anda. Halbuki saçlarına bakım yapan ve çok dikkat eden birisiydi. Ayrıca Joey'nin eski eşinin evine izinsiz girmeye çalıştığı da öğrenildi. Neden böyle tuhaf davrandıysa bilinmiyor. Otopsi raporunun ardından Melissa'nın sevgilisiyle 3 görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde olay akışını aynı şekilde anlatmayı sürdürdü. Polisle işbirliği yaptı ve yalan testine girmeyi kabul etti. Ama kalbindeki bir sorundan kaynaklı olarak bu onaylanmadı. Çünkü kalp problemi yüzünden sonuçlar güvenilir olmayacaktı. Bunun yerine sesinizden stresinizi ölçen ve buna bağlı olarak yalan söyleyip söylemediğinizi analiz eden daha basit diyebileceğimiz bir teste girdi. Bu test yalan testinde de olduğu gibi mahkemede kabul edilmiyor. Üstelik yazı tura atmak gibi %50 doğruluk payınız var. Özetle Joey bu testi geçti. Polisle işbirliği yaptığından ve herhangi bir gerginlik ya da suçlu olduğunu düşündürecek davranışta bulunmadığından polis onu Melissa Platt'in ne ölümünden ne de günlerce sağlık ekiplerine haber vermemesinden dolayı suçlamadı. Melissa Platt yatağında çaresiz bir halde bulunduktan ve yaşam mücadelesini kaybettikten sonra Melissa'nın ailesine gelen anonim bir arama oldukça çarpıcıydı. Kız kardeşi bu anonim aramadan şöyle bahsediyor. Anonim arama kız kardeşim bulunduktan sonra ama Facebook sayfası kurulmadan önce annemin telefonuna geldi. Telefondaki kadının söylediğine göre Joey ona da bunları yapmıştı ve Joey'nin her seferinde suçlarından sıyrıldığını, birileri tarafından korunduğunu ve kız kardeşim için adalet sağlamanın çetin bir savaş olacağından bahsetti. Bize Joey hakkında bilmediğimiz ve anlatırken böyle bir şey olacağını tahmin dahi edemediğimiz bir olayı anlattı. Telefondaki anonim kadının aile üyelerinden birinin evindeyken Joey'nin reşit olmayan bir kıza cinsel tacizde bulunduğu ile ilgiliydi ve bir daha Joey'nin o eve gitmesine izin verilmemişti. Çocuğun ailesi konuyu mahkemeye taşımadı ama çocuğun maruz kaldığı şey yüzünden yaşadığı büyük bir travma söz konusuydu. Keşke bu konuda bir şeyler yapılmış olsaydı. Marian yani Melissa'nın annesi 29 Ocak 2009'da savcılıktan bir istekte bulundu. Savcılıkla iletişime geçerek bir soruşturma başlatılmasını sağladı. Fakat Marian'a soruşturma sonuçlandığında ve karara bağlandığında haber verileceği söylenmesine rağmen
Kızının dosyasıyla ilgili hiç haber verilmedi. En sonunda Marian defalarca arayarak bir şekilde savcılıktan birine ulaşmayı başardı. Ama bu konuşma da tam bir hayal kırıklığıydı. Çünkü telefondaki kişi ona Melissa'nın sevgilisinin suçlanmayacağını söylemişti. Melissa'nın annesi bu cevapla yetinmedi ve başsavcı ile görüşünceye dek aramaya devam edeceğini söyledi ve en sonunda başsavcı onu aradı. Konuşmaları sırasında aslında tüm bunları Melissa'nın sevgilisinin Melissa'yı yaptığına inansa bile ellerinde bunu mahkemeye çıkaracak herhangi bir delilin bulunmadığını söyledi. Melissa'nın annesi ise 6 gün yardım alması gerektiği halde görmezden gelmiş olmasıyla ilgili Joey suçlamalarını istedi. Ama başsavcı bunun kabahat olarak geçtiğini ve en fazla şartlı serbestlik alacağını söyledi. Ayrıca eğer Melissa'nın sevgilisini bununla suçlarlarsa ileride ortaya çıkabilecek ve Melissa'yı onun öldürdüğünü gösterecek delillere rağmen gereken cezayı alamayabileceğini, çünkü tekrar aynı konu üzerinden yargılanamayacağını söyledi. Tüm bunlara rağmen bu dosya 2012 yılında tamamen kapatıldı. Aile polise ve dosyanın başındaki dedektife defalarca kez ulaşmaya çalıştı ama dedektif aileye artık aramamalarını istediğini söyledi. Yalnızca bunu söylemişti. Ortada 31 yaşında ölen bir kadın var, bir şiddet kurbanı ve ne yazık ki kurbanın sözlerine inanılmıyor. Gerçekten alkol problemi dolayısıyla düşmüş olabilir mi Melissa? Düşmüş olabilir ama her halükarda bu boynundaki izleri açıklamaz. Neden Joey'nin yatağı yaktığını açıklamaz. Neden günlerce sağlık ekiplerine haber vermediğini açıklamaz. Çenesinin iki tarafındaki kırıklara rağmen sözde ona yemek yedirmiş olmasını açıklamaz. Alkolik birine daha fazla alkol verişini açıklamaz. Aileye günlerce yalan söylemesini açıklamaz. Şimdilik anlattıklarımdan aklıma gelenler bunlar sadece. Polis etraflıca olayı ele aldığında bunun Joey'nin ifade ettiği gibi olmadığını tahmin edebilirdi bence. Evet, ortada bir delil yok ama bir haksızlık var. Melissa'nın günlerce ve bu ölümcül duruma gelmeden sadece birkaç gün önce getirilmiş olsa dahi kurtarılabileceği hastane tarafından verilen bilgiler arasındaydı. Ve o evin içerisinde tam olarak neler yaşandığını yalnızca Melissa ve Joey biliyor. Elimizde Melissa'nın ailesine söyledikleri, daha önce anlattıkları, tanıkların vücudundaki yaraları önceden görmüş olmaları, Joey'nin geçmişindekilere yaptıkları gibi birinci derece kabul edilemeyecek ama jürinin karşısına çıktığında insanlara ne olduğunu, nasıl biri olduğunu gösterecek ifadeler var. Videoyu kapatmadan önce Melissa'nın kız kardeşinin söylediği ve beni çok etkileyen cümleleri sizinle paylaşmak istiyorum. İlk müdahale ekiplerinin raporları çok açıklayıcı. Eve girdikleri anda dışkı ve vücut sıvılarının kokusunu anında alabildiklerini söylediler. Bu durumda Joey'nin de bundan haberdar olduğunu biliyoruz. Çünkü kız kardeşim hiç hareket edemiyordu. Kendi idrarında, dışkısında, vajinal akıntılarında yatıyordu. Üzerindeki tişörtü yırtılmıştı. Tıpkı daha önce anneme ve kız kardeşime söylediği gibi çenesi kırıktı, 2 ayrı yerinden kırılmıştı. Sanki birisi onu tekmelemiş ya da ezmiş gibi baştan ayağa birçok morluklarla kaplıydı. Boynunda polisin hiçbir zaman açıklayamadığı boğulma izleri vardı. Joey onu bu durumda bıraktı ve ihtiyaç duyduğu açıkça belliyken 911'i dahi aramadı. Onu o yatakta ölüme terk etmek istedi. Joey, Melissa orada öylece yatarken hiçbir şey yokmuşçasına işe gider ve gelirdi. O halde en az 6 gün orada olduğunu bilmek beni çok rahatsız ediyor çünkü ölçülemez bir acı çekiyordu. Annemin kontrol edilmesini bir şekilde sağlaması sayesinde bulundu. Ayrıca pelvik ve vajinal yaralanmalara sahipti. Bu da benim Joey'nin onu cinsel tacizde bulunduğuna inanmama sebep oluyor. O her iki eski karısını da dövdü. Melissa daha önce kendi kendisini vuramayacağı bir yerinden vurulmuştu ve bunu da onun yaptığını biliyoruz. Joey'e insan bile diyemiyorum, o bir canavar. Hiçbir aile sevdikleri birini kaybetmişken üstüne bir de suçlunun özgürce dışarıda olduğunu bilerek yaşamamalı. İstismarcıya değil, kurbana inanılmalı. Joey'i hapse sokacak tek şey, yani Melissa, artık aramızda değil. İşte Joey'nin hapse girmesini sağlayacak tek şey bu olmamalı. Burada büyük bir haksızlık var ve bu haksızlık olduğu sürece ailenin acısı iyileşmeyecek, hiçbir zaman dinmeyecek. Benim bu videoda anlatacağım bilgiler bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.